Selamlar millet, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün UFL Mobil ile alakalı bilmeniz gerekenleri şöyle özetleyerek açıklayacağım size arkadaşlar. Çünkü hani bu bilmediğiniz dediklerim arkadaşlar aslında merak ettikleriniz. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü birçok şeyi şu an arkadaşlar biliyoruz ya da öğrendiniz. Artık çözdünüz bazı olayları oyunla alakalı. Ama bazı sorulan teknik sorular var ya da şunu nasıl yapabiliriz, bu nasıl daha çabuk olabilir tarzında sorular var ve bunlarla alakalı arkadaşlar sizleri ufaktan bir bilgilendirmek istiyorum. Çünkü bazı insanların görüp anlayamadığı ya da merak ettiği şeyler var. Bunların birincisi arkadaşlar, şunu göstereceğim sizlere. Bununla alakalı birkaç tane soru alıyorum ya da yanılgılar var arkadaşlar. Şimdi oyuncunun detaylar kısmına gittiğinizde arkadaşlar, oyuncunun hangi ayağı kullandığıyla alakalı bazı böyle sıkıntılar var oyunda. Onu söyleyeyim size. Çünkü mesela standart bir oyunda hangi ayağı siz daha kuvvetli olur diye düşünüyorsunuz. Hangi puan, yani hangi ayağına daha çok puan verildiyse o ayağını daha iyi kullanıyor diye düşünüyorsunuz. Mesela şu an Salah'ta göründüğü gibi. Salah'ta bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi Salah sol ayaklı ve sol ayağına 5 numara verilmiş ve gördüyseniz sol ayak rengi daha beyaz arkadaşlar ve diğer sağ ayağı daha böyle grimsi bir renkte ve sıralaması, yani şeyi de numaralandırması da daha düşük. Yani burada herhangi bir sorun yok. Ama mesela bakın gelin Vinicius'a gidelim. Bakın şimdi Vinicius da sağ ayaklı bir oyuncu. Ama Vinicius da şu anda sayı olarak mesela sol ayağına daha fazla verilmiş. Yani burada şu yanılgıya düşüyor insanlar. Vinicius sol ayaklı yapılmış diye düşünülüyor. Ama aslında öyle değil. Burada işte oyunla alakalı bir yanlış var arkadaşlar. Bunları düzeltmeleri lazım. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, hangi ayağın daha açık renkli olduğu. Şimdi 3 numara 3 olarak verilmiş Vinicius'a ama daha açık renkli beyaz, farkındaysanız. Yani aslında sağ ayağını kullanıyor oyunda arkadaşlar. Bak bunu söyleyeyim. Normalde sağ ayağını kullanıyor. Ve bu sağ ayağını kullandığını yanlış işaretlemişler maalesef. Bazı oyuncularda bu durum var. Arkadaşlar bu konuda sizin dikkat edecek olduğunuz mevzu şu: hangi ayağının hangi renkte daha açık renkte olduysa, bakın, eğer ki rengi daha beyazsa o ayağını kullanıyordur arkadaşlar oyuncu. Bunu söyleyeyim size. Hangi ayak daha beyazsa onu kullanıyor. Yani siz buradaki sayılara aldanmayın. 5 ya da 3'e aldanmayın. Buralarda yanlışlar var. Gelelim bir ikincisine arkadaşlar. Şimdi bana diyorsunuz ki abi LP'yi nasıl yükseltiyorsun ya da CP'yi nasıl yükseltiyorsun? Arkadaşlar bunların en başında gelen şeyler etkinlikler ve rank maçları ve yanında kariyer maçları. Bunları oynamanız lazım. Şimdi kariyer maçlarına geldiğinizde bana diyeceksiniz ki abi kariyer maçlarını oynuyorum ama sanki bir şey artmıyor diyeceksiniz, ama aslında artıyor arkadaşlar. Siz şimdi burada oyuncu yükseltirken ya da geliştirirken falan, işte bir şeyler satın alırken, mesela mağazadan pazardan oyuncu satın alırken CP harcıyorsunuz. Belki onların farkında değilsiniz. Bunlar da önemli arkadaşlar. Ama kariyerde mesela maçları oynadığınızda arkadaşlar, her bir maçın sonunda 1000 ya da 1500 müydü tam olarak hatırlamıyorum, CP alıyorsunuz. Bunun yanında zaten fikstür esnasında şu ödül kısımlarını biliyorsunuz. Bak burada da ayrıca veriyor arkadaşlar. 3000'i burada veriyor. Sandık anahtarı veriyor. Geliştirme şeyleri de veriyor. Kartları da veriyor. Bunlar da önemli. Kariyer maçlarında şunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştim. Kariyer maçlarına illa böyle çok vaktim yok abi, görevleri yapmam lazım falan diyorsanız, kariyer maçına girip arkadaşlar oyunu oynamadan, maç başladıktan sonra oyunu oynamadan çıkabilirsiniz. Bu sizi maçı oynamış sayıyor zaten. Ama şöyle bir durum var. 1500 ya da 1000 CP alacağınız maç sonu ödülünü 500'e düşürüyor. Sadece zararınız burada oluyor arkadaşlar, ama maçı oynamış sayıyor ve bu maçı oynadıktan sonra bu ödülünüzü tekrar alabiliyorsunuz. Bunları da yani enerji olayı olmasa çok daha güzel olacak, ama maalesef bakalım kaldırtabileceğiz mi, onu sürekli söylüyoruz ama inşallah kaldırırlar. Kaldırırsa çok daha güzel olur, ya da 40 değil de 80 yap mesela, daha iyi olur. Kariyer kısmını da bu şekilde ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da söylemiş olayım size. Şimdi mücadele merkezi antrenmanlara geldiğinizde arkadaşlar, bakın burası da CP açısından önemli. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar buradaki antrenmanları yaptığınız sürece, örnek veriyorum, 3, 6, 9, 12 tane var burada. Görev kısmında da zaten
6 saatte bir yenileniyor burası. Yani tek seferde 12 tane antrenmanı burada yapabiliyorsunuz. 6 saat sonra bir 12 daha yapabiliyorsunuz. Görev kısmında mesela haftalık görev kısmını düşünürseniz hızlı bir şekilde burayı çözmüş olabilirsiniz. Ama siz bunları yaptığınızda arkadaşlar şu yukarıda meydan okuma kupası kısmı var. Bakın bunları yaptığınız zaman size buradan yine CP puanı veriyor. Ama şunu yaparsanız ki burada da aynı şey geçerli. Antrenmana girdiniz, görev için yapıyorsanız eğer antrenmana girdiniz, antrenmana yapmadan çıktınız, görevi yapmış sayıyor size. Yıldız vermiyor. Yıldız vermediği için de bu sefer meydan okuma kupası şu kısımdaki CP ödülünü alamıyorsunuz arkadaşlar. Ama görevinize saymış oluyor bunu. Yani bu taraftan görev yapma konusundan karlı bir olay. Ama şu da var. Örnek veriyorum, vuruş kampında geldiniz, birinciyi yaptınız arkadaşlar. Çıktınız ya da yapmadan çıktınız, hiç fark etmez. İkinci defa tekrar bunu yaptığınızda 2 olarak saymıyor arkadaşlar. Bunu da dikkate alın. Yani bir kere sayar bunu. Yani ilk o 6 saat içerisinde yaptığınızda bir kere sayar arkadaşlar. Bu da işin önemli kısmından bir tanesi arkadaşlar. Şimdi gelelim aslında mevzu burada patlıyor arkadaşlar. Yani şu bizim rank sezonu çok önemli. Bakın 5 gün sonra bitecek. 5 gün sonraki ödülleri falan size göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar lig tablosuna gel. Burası çok önemli değil. Yani sen usta bir olmuşsun. Master'a gelmişsin. Ama buradaki sıralamada ortadasın ya da sondasın. Çok önemli değil. Burada zaten düşmüyorsunuz arkadaşlar. Buraya çıktınız mı burada kaldınız. Ama buranın ödüllerine gelirsek. Şimdi bak. Ben burada mesela oynadığım zaman şu kutular var ya, sağ taraftaki şu kutular var ya, bakın bunlardan LP alıyorsunuz arkadaşlar. Yani sezon maçlarını burada oynadığınızda 50'şer buradan alıyorsunuz. Yani 4 maçta 100 LP demek bu. Onun haricinde sezon sonu ödüllerine geldiğinde bakın bu bölüm ilerlemesi arkadaşlar ve sezon sonuna gelin. Bakın sezon sonuna geldiğinizde burada bak şu başta bronzla başlıyor, en sonda ustaya geliyor. Siz sezon sonuna geldiğinizde sadece ustayı almıyorsunuz arkadaşlar. Komple hepsini alıyorsunuz. Buradaki önemli kısım bu. RF niye biriktiremiyorum diyenler için burası ilaç. Bakın her sezon ilaç. Niye? Şurada 2500 RF'niz var arkadaşlar. Sezon sonunda 2500 RF'niz var ve RF'lerin arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuncu geliştirme kısmında çok büyük bir önemi var. Yani bunları abi ben usta oldum da şu kadar mı alacağım diye soruyorsanız hayır arkadaşlar. Ta bronzdan ustaya kadar olan bütün ödülleri alıyorsunuz. Yani sandık anahtarını saysanız burada 21, 28, 30, 28, 33, başka ne var? 36, 37 tane sandık anahtarı alıyorsunuz sadece sezon sonunda arkadaşlar. Bakın bunlar önemli. Bunları atlamayın. LP konusunda da yani oynamaya bakın sürekli. Bakın, sürekli oynamaya bakın. Yenilseniz de yenilmeseniz de oynayın arkadaşlar. Oynadığınız sürece şuradaki dörtlülerden LP alıyorsunuz ve buradan da geliyor. Şimdi bunları oynuyorsunuz. Bunları oynadığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Sizin şu takımdaki şeyiniz var ya, şu 42 dediği seviyeniz. Bakın kariyer maçları, antrenmanlar, ondan sonra rank maçları, bunları oynadıkça seviyeyi arttırıyorsunuz. Kulübünüzün seviyesini arttırıyorsunuz ve her seviyede arkadaşlar 500 LP daha geliyor. Haberiniz olsun. Bunlar muhtemelen daha ilerleyen seviyelerde LP ödülleri daha fazla olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Peki abi diyeceksiniz, ben uğraşamıyorum edemiyorum. Nasıl yapacaksınız? LP satın alma ihtimaliniz var arkadaşlar ama hani bunlar çok büyük paralar açıkçası. Yani gerçekten ciddi manada büyük paralar. Buralara kalkıp da bu paraları kimse vermez şu anda. 30 LP ediyor mesela. 5 defa arkadaşlar, bakın 5 defa izleme şansınız var burada bu reklamı. 5 defa izlediğinizde de arkadaşlar 150 LP'nizi burada alabilirsiniz. Bunlar da bu şekilde olan şeyler. Yani LP'ler kadronuzun seviyesi, yani takımınızın seviyesi arttığında LP biriktirebiliyorsunuz. Daha sonrasında bazen sürprizler oluyor, işte yaptığınız görevlerden falan LP alabiliyorsunuz. Bunları da söyleyeyim. Rank maçlarında da o 4 tane kutucuktan LP topluyorsunuz arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Şimdi CP'si, RF'si şu an belki en önemli. Hani LP'leri çok fazla yerde kullanmıyorsunuz. Niye kullanmıyorsunuz arkadaşlar? LP'den ziyade bence RF biriktirin, çok daha mantıklı. Niye diyeceksiniz? Şimdi LP'yi geleceksin sen burada seviye atlamak için kullanacaksın mesela. Gerek var mı? Bence yok. Çünkü bunları zaten görevleri yaptığınız sürece dolduruyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada kalkıp da abi LP harcayayım da doldurayım burayı bitireyim falan yapmanıza gerek yok. Niye?
Yani 17 gün var mesela, ben her gün aynı sizin yaptığınız şeyleri yapıyorum. 43. seviyedeyim. Yani burada LP harcamanıza gerek yok. Ya da arkadaşlar LP'yi harcadığınız yer şurası. Belki onun için istiyor olabilirsiniz. Mesela kariyer maçında enerjiniz bittiğinde arkadaşlar şuraya tıkladığınızda enerji alabiliyorsunuz 300 LP karşılığında. Yani ben açıkçası bazen kullanıyorum. Hani sezon ödüllerini haftalık görevleri falan yaparken arkadaşlar çabuk bitsin diye kullanıyorum. Bu da farklı bir mantık diyebilirim size. Bu şekilde yapabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar şimdi işte CP'yi, RF'yi. RF dediğimiz arkadaşlar oyuncu geliştirme kısmı. Yani sizin şurada detaylara gittiğinizde yükseltme kısmı var ya. Şimdi burada RF harcıyorsunuz arkadaşlar. Bak şu an bende niye sıfır bu görünüyor? Sıfır olmaması lazım. Acaba bitirdik mi? Belki de. Bitirmiş olabiliriz ya da Muhammed Salah'tan dolayı mı öyle gösteriyor hiç bilmiyorum ama neyse, çok önemli değil arkadaşlar. Geldiğiniz şimdi RF'ler burada arkadaşlar yükseltme kısmında kullanıyorsunuz ve bunlar şart. Eğer ki yoksa yapamıyorsunuz. Yani senin burada 3 tane Salah kartın varsa RF'n yoksa işe yaramıyor arkadaşlar. Onun için böyle bir sıkıntımız var. Muhtemelen şeyden dolayı ya. İkinci yıldız olacak diye, üçüncü yıldız olacak diye burada sarı RF'ye geçiyor. Normalde yeşil değil miydi? Ben sanki öyle hatırlıyorum. Bir dakika. Aynen. Normalde 0 yıldızda yeşil RF'ler arkadaşlar. Diğerlerinde yıldızlar arttıkça diğerlerine geçiyor. Tamam. Buradan yana sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi mesela benim Valverde'm olsa şuraya ekleyeceğim. Burada muhtemelen 1000-1500 civarında RF yiyecek. Benim şu an 8000 tane var. Bu birinci yıldız ve ikinci yıldız için geçerli arkadaşlar. Onun haricinde diğer sarılara falan geçiyor. Morlara falan geçiyor. Peki siz RF'yi nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Toplayacaksınız, biriktireceksiniz. Birinci yol şu arkadaşlar. Futbolcular listesine geldiğinizde takas dışı kısmı var. Burada olabildiğince arkadaşlar kullanmayacak olduğunuz kartlarınızı tamamen yapın. Verin yani. Bak şimdi mesela ben buraya geldiğimde ya ben şu an mesela koydum 70-80 seviyeye kadar olan kartları şu anda tutuyorum ben. Ama şu işte Beni, Acete'yi falan bilmem ne, Köhn al bunları geldim şurada veriyorum arkadaşlar. Oyuncuları takas et diyorum ve 495 RF'mi alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birinci aşama bu. İkinci aşamada arkadaşlar açıkçası yıldız bileti kısmı. Yıldız bileti kısmında şimdi baştan bir göstereyim size hemen. Bakın yıldız bileti kısmında fazlasıyla RF var. Bu açık ve net. Ama bunu düşündüğünüzde ne oluyor? 550 liradan bahsediyoruz arkadaşlar şu anda. Eğer ki oyunda ciddi manada abi benim kartlarım çok iyi, ben bunları yükseltmem lazım, öyle yapmam lazım, böyle yapmam lazım diyorsanız ve arkadaşlar bunu hani canı gönülden söylüyorum. Ciddi manada durumunuz iyiyse, durumunuz varsa, cebiniz bunu elverişliyse alın derim. Ama durumunuz yoksa çok da önemli değil. Sonrasında da halledersiniz mesela ya da sadece bedava olanlarla da halledebilirsiniz. Ama buradaki avantajı size şu şekilde sağlıyor. Bak şimdi 2500 burada var. Burada 2500 var, 5000. Bak 7500 kaç tane? Al sana 10.000 oldu. Yani başka var mı? Bakacağız. Ki mavilerden de veriyor arkadaşlar. Yani 10.000 RF. Sadece yeşillerden 10.000 RF alıyorsunuz arkadaşlar. Burada. Sadece yıldız biletini alıyorsunuz. Ama yıldız biletinin de premiumunu açmak 550 lira arkadaşlar. Peki gelelim. Abi diyeceksiniz ki ben para harcıyorsam nereye para harcayayım? Ne kadar mantıklı olur? Hangisi daha mantıklı olur diye düşünüyorsanız arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şimdi mağazaya geldiğiniz teklifler kısmı var. Yani teklifler ve koleksiyonlar kısmı var. Ya bu paketleri zaten hiç boş geçin yani. 3000 lira. Kim sana bu kadar parayı verecek yani bilmiyorum ama teklifler ve koleksiyonlar kısmı var arkadaşlar. Şimdi bu koleksiyonlar kısmı gördüğünüz gibi ödüller bu şekilde ve teklifler. Bu direkt zaten başta hoş geldin bandılı falan diyorlar da. Arkadaşlar 270 lira, 265 lira. 265 lira karşılığında sana verdiği ödül 20 tane sandık anahtarı. Şimdi burası o kadar mantıksız bir satın alma olur ki size şöyle söyleyeyim. Siz zaten bu 20 tane ödülü kariyer maçlarında zaten fazlasıyla alıyorsunuz. Gerek yok yani. Burayı hiçbir şekilde almanıza gerek yok. Yani 260 lira eğer ki buraya verecekseniz arkadaşlar. Bakın 265 lirayı buraya verecekseniz eğer öyle yapmayın. Eğer ki 265 liraya verecek
şeyin varsa, durumun varsa git 300 lira daha koy, o zaman gel burada premium pası aç arkadaş. Yani başka ne diyeyim sana ki? Yani 250 lira verip 265 lira verip 20 tane sandık anahtarı alacaksın. Hiçbir işine yaramayacak. Ama burada geldiğinde kalkıp da 550 liraya, bak yine söylüyorum, durumu olan için konuşuyorum bu konuyu. Burada 550 liraya bunu açtığın zaman arkadaşlar sana zaten verecek dünyanın şeyini, sandık anahtarını. Bak sayalım mı? 20. Şuradan devam edelim. 30. Devam. 20 daha burada var, 50. Devam ediyor da 60. Muhtemelen herhalde 100'dür diye düşünüyorum. 60, 75, 90. Yani 90. 550 liraya 90 tane alıyorsun sandık anahtarını. Bir de alttakilerden var. Alttakilerle yani 100'ün üzerine zaten çıkıyorsun arkadaş. Yani eğer ki kalkıp da abi ben buraya 250 lira veririm de 20 tane anahtar alırım dersen üzülürüm yani. Kusura bakma ama parana yazık yani. 20 taneyi zaten kariyer maçlarında falan oradan buradan alıyorsun ya da görevleri yaptıkça alıyorsun mesela. Yani onun için bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Bak ben paketleri mesela ben şu anda bu sezon, şu anda yeni gelen sezonla beraber herhangi bir harcama yapmadım. 200 tane var. Bu görevlerden oradan buradan biriktirdiklerim yani. İşte PvP etkinliklerinden sonra normal yıldız biletinden, standart yıldız biletim de benim de açılmamış şu anda. Yıldız biletinden ve PvP etkinliklerinden kazandıklarım, görevlerden gelenler yani, başka bir şey değil. 200 tane var şu anda arkadaşlar. Yani ben şu anda yeni gelecek olan sandık için biriktirebildiğim kadar biriktirmişim yani. Bu benim için avantaj olacak arkadaşlar. Şöyle bir şey yani, açıkçası size gerçekten cebinizi düşünerek konuşuyorum. Normal şartlardaki bunun videosunu da yaptım. Bu sezon normal şartlarda arkadaşlar premium'u bence hiç açmanıza bile gerek yok. Niye? Aşağıda yani ücretsiz olarak verdiği ödüller zaten güzel. Mesela forma ödüllerini direkt ücretsiz vermiş adamlar zaten. Yani kalkıp da niye bir daha bunu harcayacaksın? Ha dersin ki abi ben Rafinha'sını işte CHP'sini daha çok sandık açmak istiyorum. Buradaki sandıkları da almak istiyorum dersen tamam, ver 550 lirayı al. Ama gidip de sakın 550 lira vermek yerine mağazadaki şu tekliflere gidip 265 lira para verme. Verme yani, 20 tane sandık anahtarı için gerek yok. Onu açık açık söylüyorum size arkadaşlar. Bak LP'ler bunlar pahalı arkadaşlar. Burada para şu an harcamayın. Ücretsiz reklamlarını izle vaktin varsa. Al oralardan ya da dediğim gibi rank maçlarını oyna. O 4 taneyi al. Ondan sonra keyfine bak yani. Onun haricinde başka ne yapacaksın? Şimdi LP'yi illa inatla böyle LP biriktirelim diye çok şey yapmanıza gerek duymuyorum ben. LP'niz iyi olursa ne olur? Çok mu sıkıldın arkadaş? Geldin 40. seviyeye, abi ben daha uğraşamam görevlerle falan dediğinde, seviyeleri satın al dediğinde 10 seviyeyi 2000 LP'ye veriyor. Ben muhtemelen 50. seviyeye geldikten sonra muhtemelen buradan LP'yi basarım, tamamlarım diye düşünüyorum premium'u yani. Yıldız biletini. Siz de böyle yapabilirsiniz ama burada tabi her şeyi yapmak lazım arkadaşlar. Her şeyi oynamak lazım. Yani LP evet kolay biriktirilen bir şey değil. Bizim biraz da bu konuda belki beta sürümünden beri oynuyor olmamız belki birazcık avantajlı olmuştur. Onun haricinde arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Ayarlar kısmına geldiğinizde arkadaşlar yorumcuyla alakalı birkaç soru vardı. Bakın yorumcu kısmını şu şekilde hallediyorsunuz. Ses kısmına geldiğinizde ayarlarda arkadaşlar şurada yorumcular kısmı var. Yorumculara şuraya tıkladığınızda hangisini istiyorsanız onu indirip aktif edebiliyorsunuz. Ben de zaten Türkçe açık ama şu anda kapalı yani çok böyle şey yapamadım. Alışamadım yani spikere. Ve yeni gelen son güncellemeyle beraber arkadaşlar, o ufak güncellemeyle beraber bunu da söylemiş olayım. Stadyum anonsu kısmını kısıp ya da yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu öncekinde yoktu. Artık var. Yani kaliteyle alakalı, bak görüntü kalitesiyle alakalı ben şu an tamam burada ultra oynuyorum. FPS 60 falan. Bazı cihazlarda abi atmalar oluyor ya da donmalar oluyor falan diyorsunuz. Yani bu durumlarda arkadaşlar benim size tavsiyem biraz daha grafik kalitelerini düşürebilirsiniz. Bu şekilde oyunu biraz daha stabil hale getirebilirsiniz cihazınız için. Tabi cihazınızın durumuna bağlı. Eğer ki cihazınız ultrayı destekliyorsa ultrada oynayın yani. Ama bazılar diyor ki abi mesela ben diyor oyunu yükledim diyor, olmuyor diyor. Nedir onun adı? Stadyumda taraftarlar yok. O zaman muhtemelen senin cihazına göre ayar yaptığı için otomatik olarak
düşükte kalmış olabilir. Eğer ki cihazına güveniyorsan yükselt. Ona göre zaten grafik seviyesi ne kadar yüksek olursa stat'taki her şey ya da oyundaki her şey arkadaşlar bu sefer görünmeye başlayacaktır sizin için. Diğer kısmında zaten bir şey yok. Burada hesapla alakalı işlemler var. Toplulukta sosyal medya hesapları arkadaşlar. HUD'a geldiğiniz zaman arkadaşlar bunu da niye HUD yazmışsınız onu da anlamıyorum. Şimdi bazı soranlar var arkadaşlar. Bu bizim sol taraftaki analog nasıl sabit duracak diye. En üstteki bu arkadaşlar. Yüzen joystick dediği kısım bu. Bunu kapalı yaparsanız arkadaşlar joystick'iniz sabit kalacak. Yine harita zaten aşağıdaki radar arkadaşlar. Titreşim bildirimleri bu telefonlarda var. Ben telefonda oynamadığım için bilmiyorum ama bunu da buradan şey yapabilirsiniz. Ve oyun esnasında attığınız paslarda, şutlarda, topun arkasından çıkan o yay şekli, çizgi yani arkadaşlar o da buradan pas rotası ve şut rotası olarak değiştirebiliyorsunuz. Bunu kapalı yaptığınızda çizgiler görünmüyor arkadaşlar. Bu kadar mevzu bu. Yani benim açıkçası size verecek olduğum tavsiyeler bunlar oyunla alakalı. Şu anda çok fazla harcama yapmanıza bence hiç gerek yok. Bakın her türlü zaten ödülleri alabiliyorsunuz şu anda. Oyun zaten yeni açıldı ve bunu da çok samimi bir şekilde söylüyorum. Oyun zaten şu anki aşamada ödülleri hoş geldin ödülü olarak zaten herkese dağıtıyor. Çünkü sandıkta işte Ronaldo'nun, Vinicius'un, Salah'ın çıkma ihtimalleri çok yüksek arkadaşlar. Bundan dolayı da oyun gayet güzel bir şekilde bunun karşılığını veriyor. Herkese ödülünü dağıtıyor şu anda açıkçası. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Yani bunlara dikkat ederseniz bence oyunda bir seviyeye çıkmış olursunuz zaten. Bir nebze daha yukarıya tırmanmış olursunuz. En önemli nokta arkadaşlar bakın PvP etkinliğidir. İşte 4x4 etkinliğidir. Ne bileyim yeni gelecek olan etkinliklerdir. Bunları yapın arkadaşlar. Günlük görevlerinizi, haftalık görevlerinizi tamamlayın. Bunlar önemli. Bunları yaptığınız sürece ödülleriniz daha fazla olacak ve oyundan daha fazla keyif alacaksınız. Benim size nacizane tavsiyelerim bunlar şu an için arkadaşlar. Daha farklı şeyler olursa ilerleyen zamanlarda bunlarla alakalı da zaten daha net şeyler açıklarım sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bay bay.